Ağam, yalan bunlar. Allah şahidim ki dükkanımda yalnızca helal kazanç var. İnanmadı. 30 yıl Yeniçeri Ocağı'nın 47. bölüğünde hizmet ettim. Baban da Yeniçeriydi, atalarımız da. Acemi Ocağı'ndan başladım. Çorbacı ağanın emrinde nice seferlere çıktım. Macaristan'da kılıç salladım, Lehistan'da kale kuşattım. Ulufe günü gelir, akçelerimizi alır, ocağın pilavını yer, namazımızı kılar, nöbetimizi tutardık. Ha bir de dükkanım vardı, çarşıda bir mumluk. O vakit hem asker hem esnaf idim. Hayat düzenliydi, kazancım bereketli, namusum temiz. Ta ki Sekbanbaşı Halil Ağa gelene kadar. Asker kaynıyordu ocaklar. Ulufeler gecikiyor, bazı çorbacılar zimmetlere göz yumuyor, bazıları rüşvet yiyordu. Anlayacağınız pek tadı tuzu kalmamıştı Yeniçeriliğin. Halil Ağa bölüğü teftiş etmeye başladı. Temiz kılıç isteyen, namaz vakitlerinde yoklama yapan bir ağaydı. Bir gün beni yanına celbetti. "Senin mumluk dükkanında içki içiliyormuş, kumar oynanıyormuş," dedi. Vallahi billahi yalan. Rakibim Ermeni Karabet'in iftirası. Dükkanımı gözü kesmiş, beni Sekban'a şikayet etmiş. Dedim, ağam yalan bunlar. Allah şahidim ki dükkanımda yalnızca helal kazanç var. Halil Ağa ise, delil isterim. Git bul şahitlerini, yoksa dükkanını mühürletir, seni de karakola tıkarım. O gece uyku yüzümü görmedi. Sabah namazında düşündüm. Şahit lazım ama kimsede cesaret yok. Halil Ağa'dan korkuyorlar. Dükkanımı kaybedersem aileme ne yetirir bu Yeniçeri ulufesi? Karara vardım. Kadı Efendi'ye arz-ı hal yazacaktım. Aksaray Kadısı Ebu Bekir Efendi adil bir zattı. Bir dilekçe kaleme aldım. Mahalle imamından mühür aldım. 2 komşu esnaftan şehadet mektubu topladım. Kadı kapısına vardığımda gördüm ki kuyruk kalabalık. Herkesin bir derdi, herkesin bir davası. Öğlen namazına kadar bekledim. Nihayet sıram geldi. Arz-ı hali sundum Kadı Efendi'ye. Okudu, düşündü, sonra sordu. "Sen namazını 5 vakit kılar mısın?" "Kılarım Kadı Efendi," dedim. "Şarabı, kumar, haramı yasakladın mı dükkanında?" "Yasakladım Kadı Efendi, namaz vaktinde kapatırım." Kadı başını salladı. "Halil Ağa'yı tanırım. Sert ama adaletli bir askerdir. Senin iddianı dinler. Fakat o da şahit getirecek. Sen hazır ol." Ertesi gün muhakeme. Meclisi mahkeme hazır, Halil Ağa hazır, ben hazır. Karabet de gelmiş, yanında 3 şahit getirmiş. Parayla tutulan yalancı şahitler. Söylediler yalanlarını. "Gördük biz, içki içiliyordu, kumar oynanıyordu. Benim şahitlerimse mahkemede kekelediler, korkudan söz edemediler." Kadı bana döndü. "Başka şahidin var mı?" İşte o an idrak ettim, kaybettim. Halil Ağa gülümsüyordu, Karabet zaferi tattı. Kadı hükmünü verdi. "Dükkanın 3 ay süreyle mühürlenir. Cezası 50 akçadır." Elimdeki her şeyi yitirmiştim. Dükkanım kapandı, param gitti, namusum lekelenmiş sayıldı. Yeniçeri maaşıyla geçinmeye başladık. Karım ağladı. Çocuklarım aç kaldı. Halil Ağa da beni durdurdu bir gün. "Sen iyi askerdin ama ticaretle askerliği karıştırdın. Git düşün. 3 ay geçti, mührü kaldırdılar ama artık dükkana dönmek istemedim. Anladım ki 2 kapıya birden kul olmaz insan. Ne tam asker ne tam tüccar. Karara vardım. Yeniçerilikten emekli olacak, küçük bir kahvehane açacaktım. Kahve haramdır diyenler var, lakin ben gördüm. İnsanlar orada oturur, sohbet eder, dertleşir, destanını söylerler. Birikimlerimle bu dükkanı aldım ve işte kahvehanemi açtım. Şimdi kahvehanemde oturuyorum. Kimseye hesap vermeden. Sabah ezanıyla açar, yatsıyla kapatırım. İçeri kumar girmez, içki girmez. Lakin hikaye bol, kahve taze, sohbet helaldir. Halil Ağa'ya da gönül koymuş değilim. Evet, beni cezalandırdı, lakin haksız da sayılmazdı. 2 işi birden götüremezdim. Onun o sert dersi olmasaydı bugün bu huzura eremezdim. Demem o ki, hayat bazen sizi yerle bir eder ki yeniden doğru temelde kurulasınız. Ben Yeniçeriyken bir dükkan sahibi olmak istedim. Allah bana bir kahvehane verdi ve şimdi burada nice hikayelere kulak veririm. Belki sizin de başınızdan geçen bir şeyler vardır. Gelin, oturun, anlatın.
Çünkü bu kahvehane hikayelerin evi. Herkesin bir derdi var. Herkesin bir ibret alacağı menkıbesi. Unutmayın, gönül ne kahve ister ne kahvehane. Gönül sohbet ister, gerisi bahane. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.